Yalıtım direnci bazı kaynaklarda izolasyon direnci diye de geçer. Elektrik motorlarının, jeneratörlerin, trafoların, kabloların ve diğer elektrikli cihazların enerjili kısmının yani fazların kendi arasında ve bu kısımların topraklama ve şase arasındaki direnci ölçer. Bu iki nedenden dolayı önemlidir. Birincisi canlıların çarpılmasına karşı önlem alınmasını sağlar. İkincisi yalıtım zayıflaması nedeniyle oluşabilecek elektriksel arızalar hakkında önceden riskleri gösterir. Bir elektrik motorunu bozulana kadar çalıştırmak işletmeye pahalıya mal olur. Üretimi durdurur. Stoklu bir motor değilse bu duruş süresi uzar. Bir motorun, jeneratörün, trafonun arızalanmadan önce risklerinin belirlenmesi ve mümkünse arızaya neden olabilecek sebeplerin ortadan kaldırılması için termal kamera, titreşim analizi ve yalıtım direncinin ölçülmesi gibi testler yapılır. Özellikle motor sürücüsü altında çalışan motorlarda sürücünün vektör kontrolü sırasında uyguladığı gerilim piklerinden dolayı sargılar arası delinme riski yüksektir. Bu nedenle periyodik olarak yalıtım direncinin ölçülmesi önemlidir. Yine kablolarda zamanla yalıtım dirençleri düşebilir ve hiç beklemediğiniz bir anda kablo kısa devre arızaları yaşayabilirsiniz. Bu nedenle kablolarda da yalıtım dirençleri periyodik olarak ölçülmelidir. Periyodik bakımlar haricinde uzun süre duruş yapan ya da depoda stoklanmış motorlar, jeneratörler, trafolar, kablolarda devreye alınmadan önce yalıtım dirençleri ölçülmelidir. Peki yalıtım direnci neden düşer? Sıcaklık, nem, rutubet, toz, aşındırıcı kimyasallar, mekanik zorlamalar, titreşimler, gerilim pikleri, dielektrik gibi nedenlerle yalıtım zamanla zarar görür. Yalıtım direncini ölçerek bu konuda bir fikir sahibi oluruz. Peki örneğin bir motorda yalıtım direnci kritik değerlerde ise ne yapmamız gerekli? Motor sargıları temizlenmeli, nemi atmak için fırınlanmalı, gerekiyorsa vernikleri yenilenmelidir. Kritik değerin altına düştüğünde ise motorun yeniden sarılması ya da değiştirilmesi söz konusudur. Yalıtım direnci yalıtım megeri ile ölçülür. Burada toprak megeri ile karıştırılmamalı. İkisi de farklı ölçümler yaparlar. Neden yalıtım direnci basit multimetreler ile ölçülmez? Multimetreler 3-9 volt gibi bir gerilimle ölçme yaparlar. Ama bazı yalıtım arızaları cihazın anma gerilimi ya da biraz üzeri gerilim değerlerinde ortaya çıkarlar. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir borudan normal basıncında su geçerken sızıntı olmayabilir ama basınç biraz arttırıldığında ileride patlama riski olan yerler sızıntıyı gösterebilir. Yalıtım megeri ile 5-10 kV'a kadar gerilim uygulanabilir ve gigaohm mertebesindeki direnç değerleri okunabilir. Yalıtım megeri tipik olarak 250, 500, 1000, 2500 ve 5000 voltluk gerilim kademelerinde ölçüm yapabilirler. Temel prensibi sabit bir DC gerilim uygulanır ve çekilen akımın miliamper hatta mikroamper düzeyinde ölçer ve Ohm kanunundan R/U/I'dan direnç değeri hesaplanır. Yalıtım direnci ölçümleri genellikle cihazın anma geriliminin 2 ila 2,5 mislinde yapılabilir. Burada bir şeyin altını çizeyim. Tabii üreticinin verdiği yalıtım gerilim değeri aşılmamalıdır. Burada bir genelleme yaptım 2-2,5 misli gibi ama bazı kaynaklar bu gerilim değerleriyle ilgili bazı tablolar vermiş. O tabloları da sizlere kaynağını vererek burada göstereceğim. Örneğin bu kaynak bir tablo halinde diyor ki burada cihazdan bahsediyorum. Cihaz gerilimi 250 volta kadarsa burada diyor 500 volt megalle test yapabilirsiniz. İşte 600 voltsa 1000 voltluk bir megalle siz bunu test yapabilirsiniz diyor. 2-2,5 misliden daha düşük değerler vermiş. Şöyle bir durum var burada. Üreticinin vermiş olduğu kataloglarda ya da işte teknik sözleşmede vermiş olduğu bir yalıtım gerilim değeri vardır. Bu yalıtım gerilim değerinin üstüne çıkılmaz. Örneğin bir elektrik motoru aldığınızda siz atıyorum 11 kW'lık bir elektrik motoru aldınız. Üreticisine siz bunun test gerilimini, yalıtım direnci ölçümündeki test gerilimini sorarsınız ya da kataloğunda vardır. O test geriliminde siz mega testinizi yaparsınız. Ama burada az önce söylediğim ve şimdi bundan sonra vereceğim tablolar bir genelleme yapıyor. Bu cihazlar için verilmiş bir tablo. Yine bir kaynağım daha var. Burada da verdiği tabloda diyor ki buradaki diyor elektrikli cihazınız diyor 0-100 volt arasında ise 100-250 volt, işte 440-560 volt aralığında ise 500-1000 voltluk, işte 2300 ise 1000 volt daha ve üzeri, 4100 ve üzeri cihazlarda ise 1000 veya daha üstü bir gerilimde siz bunu test yapabilirsiniz diyor. 4100 muhtemelen meganizde 5000 volt kademesi varsa 5000 voltta da bu test yapılabilir. Yine burada bir tablo daha var. Bu tablonun kaynağı da aşağı tarafta vermişim. Eğer cihazınız diyor 100 volta kadarsa 100, 250, 440-550 ise işte 500,
1000 volt, 2400 volta kadarsa işte 1000, 2500 volt veya daha yüksek, 4160 volt ve üzerinde ise 1000, 5000 volt arasında ve hatta bunun üstündeki değerlerde siz bir megahertz testi yapabilirsiniz diyor. Bu tablo bana biraz daha mantıklı geldi. Elektrik motorlarına gelelim. Elektrik motorları ile ilgili de yine bu kaynağın verdiği bir tablo var. Burada 250 volta kadar bu bir fazı kastediyor. 500 voltla işte 3 fazlı motorlar, 600 volta kadar olan motorlar 1000 voltla megahertz testi yapılabilir diye burada değerleri vermiş. Gördüğünüz gibi aşağı doğru gidiyor. Yine burada kaynağı aşağıda verdiğim bir tablo var. 3 fazlı alternatif akım makineler için nominal hatlar arası gerilim, tek fazlı makineler için hat toprak gerilimi, doğru akım makineleri için, alan sargısı için nominal doğru gerilim diyor. Burada da yine 1000 voltun altındaysa 500 voltla 1000-2500 ile 500-1000 ile işte 2500-5000 arasıysa 1000-2500 arası bir megahertz gerilim ile test edilebilir diyor. Yine kaynağı aşağıda verdim. Bu kaynağa göre şöyle bir test gerilimi için hesaplama yapmış. Diyor ki fabrika AC testi, bundan biraz sonra bahsedeceğim. Etiket değerinin 2 misli artı 1000 voltla yapılır diyor. Bunu diyor gittiniz kuruyorsunuz diyor. DC megahertz yapacaksınız diyor. Bu yukarıdaki fabrika AC test gerilimini diyor 0.8 ile çarparsınız diyor ve bunu da 1.6 ile çarparsınız diyor. Servis sonrası yani şu kuruldu. Aradan zaman geçti. Motorunuz ya da jeneratörünüz çalışmaya başladı. Ara periyodik kontroller yapıyorsunuz. Bu sefer de yine buradaki AC test gerilimi çarpı 1.6 çarpı 0.6 ile bunu test edebilirsiniz diyor. DC megahertz'e diyor. Etikette örneğin 2400 volt yazan bir motor işte 2 çarpı 2400 artı 1000 5800 volt AC'de bu fabrikada test edilir diyor. Bunu kurmaya gelen ekip ya da siz kuruyorsanız siz bunu 0.8 çarpı 5800 çarpı 1.6 işte 7424 voltta diyor bir test edebilirsiniz diyor. Daha sonra servis sonrasında diyor ara periyodik kontrollerde diyor şu hesaplamayla 5568 yani bu 7000 değildir de megahertz'de eğer seçemiyorsanız bu 5000 olacaktır. 5500 değil de 5000 olacaktır gibi. Şimdi fabrikadan gelen dönüşlerde arkadaşların bazıları tecrübelerine dayanan, bazıları kendince uygun bulduğu, düşündüğü kaynaklardan aldığı gerilim değerlerini kullanıyor. Bu videoda olası değerleri size göstermeye çalışıyorum ama buradaki temel baz üreticinin dediğim gibi trafonuzun, jeneratörünüzün ya da motorunuzun üreticisiyle siz temasa geçeceksiniz. Arkadaş diyeceksiniz bugün bunun megahertz testleri kaç voltta yapılıyor? Oradan aldığınız bilgiye göre siz ne yapabilirsiniz? Bunun testlerini yapabilirsiniz. Bir genel işte fabrikanızda yüzlerce motor var hocam hangisiyle irtibata geçelim, hangisinin değerini kullanalım diyecekseniz de bana şu tablo biraz daha mantıklı geldi. Yani bir fazla motorları işte 250 hatta muhtemelen müsaade edecektir 500 volta kadar 3 fazla motorlarınızla da işte 1000 volta kadar megahertz testi yapabilirsiniz. Elinizde OG motorlar varsa da OG motorlar artık özel bir statüdedir. Yani her fabrikanın elinizin altında yüzlerce motor yoktur. Bir zahmet de o bir OG motor içinde işte üreticiyle irtibata geçin. Ama hani benim aklımdan geçen bir fazla motorların işte 250 ya da 500, 3 fazla motorların 500 ya da 1000 voltta megahertz testlerinin yapılması. Neden DC gerilimle ölçüm yapılır? Daha önce kaçak akım rölesi RCD videomda bahsettiğim doğal kaçaklar vardı. Bu kaçaklar AC'nin fazların kendi arasındaki ya da gövde ile arasındaki kapasitif kondansatör etkisinden dolayı oluştuğunu orada anlatmıştım. Bu kapasitif etkiyi en aza indirmek için DC gerilimle ölçüm yapılır. En aza indirmek dedim. Ölçüm metotlarında bu konuya tekrar dönüş yapacağım. DC gerilim yalıtım direncini ölçmeye yöneliktir ve yalıtıma zarar vermez. Ancak yalıtımınızda bir bozulma yoksa, örneğin bir delinme yoksa DC gerilimde verseniz burada bir atlama yapacaktır. Ama normal şartlarda bir motorun testinde uygulamış olduğunuz megahertz gerilimi sizin motorunuza zarar vermez. Az önce fabrikadaki bir AC testten bahsetmiştim size. Bazı yalıtım megahertzlerinde AC gerilim seçeneği de vardır. AC ölçüm yapmaktan ziyade limit değerlerinin doğruluğunu görmek için kullanılır. Mesela örneğin kullanacağınız bir kablo için üretici yalıtım gerilim değerini 2 kV olarak vermiş olsun size. Bu kablodan bir numune hazırlayarak 2 kV'un üzerine çıkarak delinme gerilim değerini test edebilirsiniz. Burada şöyle söyleyeyim. İşte numunenin ya da cihazın gözden çıkarılması gerekebilir. Megahertz ile teçhizata enerji verdiğiniz anda size direnç değerini şak diye anında vermez. Akımda geçici bir rejim yaşanır. Bu geçici rejim tamamlandıktan sonra sağlıklı bir değer okuyabilirsiniz. Ölçüm akımı 3 bileşenden
oluşur buradaki. Birinci bileşen asıl ölçmek istediğimiz iletkenden yalıtılmış olan bir diğer iletkene ya da toprağa doğru akan mikroamper mertebesindeki yalıtımdan geçen akımdır ki bunu ölçmek isteriz. Yalıtımın iyi olması durumunda bu akım değeri küçüktür. Yalıtımda bozulmalar meydana geldikçe bu akım değeri büyüyecek. Ters orantılı olarak da yalıtım direnç değeri küçülecektir. Ölçüm esnasında eğer bir delinme yaşanmaz ise bu değer bir noktadan sonra hemen hemen sabit bir değere oturur. Biz buna iyile akımı diyoruz. Leakage, sızıntı akımından geliyor. Akımın ikinci bileşeni kapasitif şarj akımıdır. RC devrelerden hatırlarsanız boş bir kondansöre gerilim uyguladığınızda akım maksimumdur. Kondansatör şarjı oldukça bu değer sıfıra düşer. Örneğin bir motor sargılar arasında ya da sargı gövde arasında küçük kapasiteli bir kondansatör gibi davranır. Akım çok yüksek bir değerde başlar ve bir süre sonra sıfırlanır. Kapasitif şarj akımı düşük kapasiteli ekipmanlarda birkaç saniyede, yüksek kapasiteli ekipmanlarda birkaç 10 saniyede sıfırlanır. Ekipmanlardaki kapasiteden kastım şu: bir makara kablo, bir motor ya da bir trafonun kapasitif etkileri farklı olacaktır. Biz bu akıma IC akımı diyoruz. Son bileşen soğurma akımıdır. Bu akım dielektrik malzeme içerisindeki polarizasyondan kaynaklanır. Eğer sizin yalıtımınız kötüyse, kirliyse, nemliyse bu akımın sıfırı bulması temiz bir yalıtıma karşı çok daha hızlı olmaktadır. Biz bunu gıda akımı olarak gösteriyoruz ve absorption'dan, emilimden geliyor. Bu 3 akım bileşeninin toplamı bana Meger'in ölçtüğü toplam akım verir. Grafikte görüleceği üzere akımlardaki bu geçici rejimlerden sonra Meger sadece sızıntı akımlarını ölçecektir. Ayrıca bu geçici rejim akımı biraz sonra anlatacağım gibi PI ya da DAR, DAR gibi bazı parametrelerin hesaplanması ve yalıtkan hakkında bana bilgi vermesi için önemlidir. Yalıtım direnci aslında göreceli değerlendirilir. Periyodik olarak ölçümler alınır. Bu periyot motorun çalışma şartlarına bağlı olarak aylık, 6 aylık ya da yıllık olabilir. Örneğin nem ve aşınırıcı gazların olduğu ortamlarda çalışan motorun periyotları daha da kısaltılabilir. Ölçümler her seferinde aynı bağlantı şekliyle ve sıcaklıkta yapılır. Sıcaklık şartları sağlanamadığında düzeltme katsayıları kullanılabilir. Örneğin yazın yaptığınız bir ölçümle kışın yaptığınız ölçümde ortam sıcaklığı farklı olabilir ama bununla ilgili bir düzeltme katsayımız var. Bu değerler her seferinde kayıt edilir. Bazı megerler hafızalı ve bir bağlantı kablosu ile veriler bilgisayara aktarılabilir. Ölçümlerde sürekli bir düşüş görünüyorsa, kritik değerin üzerinde olsa dahi, en son yaptığınız Meger ölçüm değeri kritik değerin üstünde olsa dahi bir sorunu gösterir bu. Devamlı düşmektedir. Ölçümler size bir uyarı burada vermiştir. Kritik değerin biraz üzerinde ama tutarlı ölçümler görüyorsanız da bu size aynı çalışma şartlarında ileriye dönük bir sorunla karşılaşmayacağınızı gösterir. Ölçümler ortam sıcaklığı 40 santigrat derece baz alınarak yapılırlar. Motor ısısı ölçülür. Yine burada bir temassız ısı ölçer kullanmanız gerekir ve 40 santigrat dereceden farklı ise KT katsayısıyla bu çarpılır. Yalıtım malzemelerinin direnci sıcaklık artışıyla ters orantılı şeklindedir. Sıcaklıktaki her 10 santigrat derecelik artış yalıtım direncini yarıya düşürür. Her 10 santigrat derecelik düşüş yalıtım direncini 2 katına çıkarır. Tabi bu yaklaşım bazı yalıtım malzemelerinin testlerinden çıkarılan bir genellemedir ve tüm yalıtım malzemeleri için geçerli olmayabilir. Daha doğru bir değer elde etmek için ekranda gördüğünüz grafiği ve formülü kullanabilirsiniz. Örneğin 35 santigrat derecede 10 megaohm olarak ölçtüğünüz yalıtım direncinin 40 santigrat derecedeki karşılığını hesaplayalım. Grafiğe bakacak olursak burada 35 santigrat derece grafiğin kesişme noktası 0.65 gibi okunmakta. Buna göre yalıtım direncinin değeri 10 megaohm'du. 10 çarpı 0.65 6.5 megaohm olacaktır. Bu katsayıyı hesaplama yoluyla da bulabilirsiniz. KT eşittir 0.5 üzeri 40 baz aldığım sıcaklıktı. Eksi T ölçüm yaptığım sıcaklık bölü 10. Bu hesaplamalardan bu katsayı 0.707 olarak çıkıyor. Bu duruma göre de 10 ile çarptığımızda 7 megaohm olarak hesaplayabiliriz. Peki bu yalıtım direncinin değeri ne olacak? Hesapladık. 40 santigrat dereceye de çevirdik bunu. Değilse bu yalıtım direncinin değeri ne olması gerekli? Elektrik motorları için şöyle bir formül görmüş olabilirsiniz. 40 santigrat derece için Meger değerini söylüyorum. Direnç değerini motor gerilimin kilowatt cinsinden değerine 1'e toplayıp megaohm cinsinden minimum sargı yalıtım direncini verir diye bir formül görebilirsiniz. Ne anladık bundan? Şöyle örneklendirelim. 380 voltluk bir motor için minimum yalıtım direnci 380 volt 0.38 kilovolttur artı 1.38 megaohm'dur. Ölçtüğünüz değeri 40 santigrat derece değere çevirdiğinizde, dönüştürdüğünüzde, sağda ölçtüğünüz değeri 40 santigrat dereceye dönüştürdüğünüzde bu 1.38 megaohm'dan büyük bir değer olmalıdır. Bu hesap
hesaplama yalnız 1970 öncesi üretilen motorlar için geçerli. Çok eski bir formüldür. 70'ten sonrasında IEEE 43 standardına göre AC ve DC motorlarda anma gerilimi 1 kV'un altında ise minimum 5 MΩ, 1 kV'un üzerinde ise minimum 100 MΩ olmalıdır der. Diğer kaynaklara da bir göz atalım. Tabloyu nereden aldığımı görüyorsunuz. Bunu daha önce size gerilim değerleri olarak vermiştim. Burada benim bakacağım sütun, minimum yalıtım dirençlerinin yazdığı sütun. 250 volta kadar olanlarda 25 MΩ, 600 volta kadar olanlarda 100 MΩ ve diğer motorlar için çalışma gerilimlerindeki direnç değerlerini burada tablo olarak vermiş. Devam ediyoruz. Burada yine motorlar için 208 volta kadar 1000 ohm, 208-240 için 200.000 ohm yani 200 kilo ohm, 600 volta kadar olanlarda da 300 kilo ohm şeklinde değerler vermiş. Hatta üreticilerin katalog bilgilerine bakalım. Emtaş'ta Gaman. Emtaş ne demiş? Emtaş diyor ki 2 aylık depolama veya bekleme süresinden sonra kullanılacak elektrik motorlarında devreye almadan önce sargıların yalıtım dirençleri mutlaka ölçülmelidir. Yalıtım direnci ölçme işleminde yalıtım direnci ölçme cihazı ile sargılara 500 volt DC uygulanır. Yani burada Meger'i 500 volta seçeceksiniz. 1 dakika sonucunda direnç okunur. 25 santigrat derecede ölçülen yalıtım direncinin değeri yeni motorlarda 10 MΩ, bir süre çalışmış motorlarda 1 MΩ'dan yüksek olmalıdır diyor. 25 santigrat derece için vermiş. Olmadı oradaki KT dönüşümünü burada kullanabilirsiniz. Yeni motorsa 10 MΩ ve motor işletmede olan bir motorsa 1 MΩ değerini vermiş ve DC gerilim olarak da 500. Peki Gamak ne demiş? Bir elektrik motoru ilk kez veya uzun süre bir depolama veya durma süresinden sonra devreye alınıyorsa önce sargıların direnci ölçülmelidir. Ölçme 500 volt DC uygulanarak yapılır ve yaklaşık 1 dakika sonra direnç ölçülür demiş. Yeni gibi kuru sargılarda yalıtım direnci 10 MΩ sınır değerinin üstünde olmalıdır demiş. Nemli, pis bir ortamda uzun süre çalışan motorlarda sargı yalıtım direnci düşebilir. Bu halde bu da 25 santigrat derece vermiş. Ortam sıcaklığında asgari yalıtım direnci spesifik kritik direnç değeri olan 0,5 MΩ bölü kilovolttan büyük olmalıdır. Bunun anlamı şu: motor sargılarının asgari yalıtım direnci anma gerilimi kilovolt çarpı spesifik kritik direnç değeri olan 0,5 MΩ. Yani şurada söylediği şey şu: kilovolt olarak çarpı 0,5. Mesela bizim 380'lik motorlarımız 0,38 kW'tır. 0,38 kW çarpı 0,5'in üstünde olması gerekli diyor. Burada ise elektrikli cihazları yalıtım direnç değerlerini veriyor bana. Yine bu tabloyu da gerilim değerlerinden hatırlayacaksınız. Yine burada da ben direnç değerlerine bakacağım. 250 volta kadar olanlarda diyor ki 25 MΩ, 600 volta kadar olanlarda diyor ki 100 MΩ. 5 kilovolta kadar olan çalışma gerilimi olan cihazlarda da 1000 MΩ yani 1 GΩ gibi bir değer veriyor. Burada örneğin dalgıç pompalar için vermiş. Kuyu dışındaki yeni motorlar için 20 MΩ. Kullanılmış daha önce yani periyodik olarak bir direnç ölçümü yapıyorsanız 10 MΩ vermiş. Kuyu içerisindeki yeni motor için 2 MΩ vermiş. Kuyu içerisindeki daha önceden testleri yapılmış belli bir süre kullanılmış bir motor için de 0,5 MΩ vermiş. Burada mesela kablolar için bazı değerler vermiş. Kontrol sinyal kabloları için 250 volt, test gerilimi 250-500, düşük voltajlı bizim tesisatta kullandığımız 0.6-1 kV için 500-1000 volt, orta gerilim için çalışma gerilimi bunun eğer 3.3-11 kV olsa 2500-5000 volt gibi değerler vermiş. Burada minimum kabul edilen direnç değeri 1 kV'a kadar 1 MΩ, 1.33 kV'da 100 MΩ şeklinde. Yalnız burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Kabloların yalıtım direnç ölçümleri montaj öncesi, tamirat sonrası periyodik olarak yapılmalıdır. Tamam. Kablo çeşitliliği çok fazla. Test gerilimi ve ölçüm değerleri için ilgili üreticiyle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca ortam sıcaklığı, kablo uzunluğu, yalıtkanın cinsi gibi birçok parametreler bulunur. Örneğin kablo uzunluğu arttığında yalıtım direnci düşer. Ortam sıcaklığı arttığında farklı değerlerde direnç değerleri alabilirsiniz. Kabloda böyle bir genelleme verilmiş ama kablo ile ilgili en doğru değerleri üreticisinden katalog bilgisi alarak isteyerek bulabilirsiniz. Şimdi baralar için bazı değerler verilmiş. Bara ve buz barları için direnci fazla arası kilovolt cinsinden 2 misli MΩ olarak kabul edilebilir demiş. Örneğin 5 kilovoltluk bir buz bar ya da bara sisteminde minimum izolasyon 10 MΩ olmalıdır gibi. Yine baralarda çok spesifik bir konudur. Baralarla ilgili de yine üreticiden siz bu konuda teknik destek talep etmeniz gerekli. Deminden beri size bazı gerilim değerleri veriyorum. Bazı Meger direnç değerlerini veriyorum. Bunlardaki farklılıklar sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Burada en temel nokta sizin cihazınızın
motorunuzun, jeneratörünüzün, trafonuzun, kablonuzun üreticisi bu konuda ne diyor? Yani oradaki test gerilimleri birincisi oradan çıkaracaksınız. İkincisi ölçtüğünüz yine yalıtım direnç değerlerini o katalog bilgisinden çıkaracaksınız ama demin de dediğim gibi elinizde yüzlerce motor var. Hangi biriyle ilgili bunu yapalım dediğinizde o vermiş olduğum tablodan siz kendinize uygun olan bir değeri kabul edeceksiniz. Aslında burada şöyle bir durum var. Yalıtım direnç değerini tek başına görmek bana bir anlam ifade etmez. İşte ancak çok düşük değerlere geldiğinde alarm zilleri çalar ve onunla ilgili ben bir önlem alırım. Bunları bir periyodik olarak ölçümler yapılır. Burada periyotlar arasında direnç değerinde bir düşme varsa o size bir fikir verecektir. Bir de burada ben yalıtım durumunu öğrenmek istiyorum. Yalıtım durumu ile ilgili de şimdi anlatacağım. PI ve DAR gibi iki tane parametre var. Bu yapmış olduğunuz ölçümdeki bir oranlama. Bunu siz de yapabilirsiniz. Eski megerlerde, o çevirmelilerde falan ama yeni megerlerde bu otomatik olarak hesaplanıp bu değerler size veriyor ki bu değerlerden siz yalıtım durumunuzu ne yapabiliyorsunuz? Çok daha net olarak görebiliyorsunuz. Yalıtım megeriyle 3 farklı değer okuması yapabiliriz. Birincisi anlık okumadır. Meger uç bağlantıları yapılır ve test süresi önerilen 60 saniye olarak seçilir. 60 saniye içerisinde geçici rejim akımlarının düşmesiyle direnç değeri artacaktır. Ölçüm süresi sonunda yalıtım direncini ölçmüş olursunuz. Bu değeri 40 santigrat derecedeki değere çevirmeniz gerekli. Videonun daha önceki kısımlarında anlattığım gibi periyodik ölçümler yapılır. Bu değerler kaydedilir ve fikir elde edilir buradan. Bir de zaman direnç ölçümleri vardır. Dielektrik soğurma oranı DAR ve polarizasyon endeksi PI ya da PI. Ölçülen yalıtım direnci gerilim ilk uygulandığında genellikle hızla artar. Ardından zaman geçtikçe artış oranı nispeten düşse de devam eder. Tabi bu kuru ve temiz yalıtımlar için geçerlidir. Ama nemli ve pis yalıtımlarda bu ilk hızlı artışın ardından artı miktarı neredeyse sabit kalır. Yalıtım meger cihazı zamana bağlı bu artış miktarını oranlayarak yalıtımın durumu hakkında bilgi verir. Bu fark daha önce bahsettiğim emilimin IA akımından kaynaklanır. İyi yalıtımda IA akımının sıfırlanması daha uzun sürede gerçekleşirken kötü yalıtımlarda çok daha kısa sürede gerçekleşir. Polarizasyon indeksi ölçümü 10 dakika sürer ve meger 10. dakikada ölçtüğü dirençlerini 1. dakikada ölçtüğü dirençlerini oranlar. PI olarak hesaplar. Bir diğeri dielektrik soğurma oranı. Bu 60 saniye sürer ve meger 60. saniyede ölçtüğü dirençlerini 30. saniyede ölçtüğü dirençlerini oranlar ve DAR olarak hesaplar. Bu hesaplama değerlerinin düşük çıkması bize yalıtımın nemli veya yağlı, pis veya çatlak olduğunu söylerken yüksek çıkması yalıtımın durumunun iyi olduğunu gösterir. PI ve DAR değerleri ortam sıcaklığından bakın bu bağımsızdır ve bir düzeltme katsayısı gerektirmez bunlar. Çünkü kendi içerisinde bir oranlama yapar bu. Ama ölçümler 50 santigrat derece sıcaklıkların altında yapılması tavsiye edilir. Bu değerler kendi içinde bir kıyaslama olduğu için motorun küçük ya da büyük olması gibi boyuttan da bağımsızdır bunlar. Anlık meger ölçümünüz, yalıtım direnci ölçümünüz kritik değerlerin üzerinde olsa da PI ve DAR değerleri yalıtımın kötü olduğunu gösterebilir ve bu ileriye dönük size yalıtım arızasını haber verir. Burada örneğin DAR 0,1 tehlikeli olduğunu gösterir. 1.3 zayıf olduğunu, 1.3-1.6 iyi olduğunu, 1.6 üzeri ise yalıtımın çok daha iyi olduğunu gösterir. Yine polarizasyon indeksi PI hesaplamalarında da bakın bu 60 saniye sürer. DAR PI bu 10 dakika sürer. İşte motorunuzun ya da teçhizatınızın neyse önemi, yüksek gerilimde çalışması, riskleri gibi nedenlerden dolayı eğer küçük bir motorsa siz sadece DAR hesaplayıp geçebilirsiniz ama çok daha büyük riskli motorlarınız varsa bu iki testi birden yapmanız lazım. Neyse 0-1 arasıysa P yine sizin zayıf, tehlikeli olduğunu, 1-2 tehlikeli, işte 2-4 iyi, 4 ve üzeri ise çok daha iyi olduğunu gösterir. Yine burada ISC 60085'e göre makine bileşenlerinin yalıtım sınıfları için önerilen minimum polarizasyon indeksi verilmiştir. A sınıfı için 1.5, B sınıfı için 2, F sınıfı için 2, E sınıfı için 2. Ya diyeceksiniz ki bu yalıtım sınıfları ne? Elektrik makineleriyle ilgili dokümanlarımda da var, videolarda da bahsetmiştim. Burada yalıtımın ki bobinaj teli üstündeki lak tabakası hangi sıcaklık değerlerine göre maksimum dayanacağını gösterir. Örneğin H sınıfı ise 160 santigrat dereceye, A sınıfı ise 100 santigrat dereceye kadar dayanır. Yalıtım direncini ölçeceğiniz cihazın üzerindeki önceki çalışmalardan ya da işte peş peşe ölçümlerde önceki ölçümden kalan kapasitif gerilimler kalabilir. Eğer megerinizin içerisinde şarj direncileri yoksa bu kapasitif gerilimler uçlar kısa devre edilerek boşaltılır. Yeni nesil megerlerde işte deşarj özelliği var ama yine de megerinizin
kataloğuna bakın. Yalıtım direncini ölçümünde bazen bağlantıları sökmek zahmetli olabilir. Örneğin bir motorun besleme kabloları üzerindeyken yalıtım direncini ölçmek isteyebilirsiniz. Bu tip hangi ekipmanlara teste dahil olacağını iyi belirleyin. Özellikle uzun besleme kablonuz varsa. Teste ne kadar çok ekipman dahil ederseniz yalıtım direnciniz o kadar düşecektir ve unutmayın, bazen bu asıl cihazın direnç değerini gözden kaçırmanıza neden olabilir. Testi yapacağınız cihaza ait sigorta ya da şalteri açarak cihazı şebekeden ayırabilirsiniz. Burada şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bu şalt ekipmanlarının içinden, yüzeyinden sızıntı akımları geçebilir. Bu sızıntı akımları yanlış ölçüm değerlerine neden olabilir. Ölçümler hiçbir zaman gerilim altında yapılmaz. Yeni nesil megerlerde ölçüm noktalarına da harici bir kaynaktan gerilim olduğunu size gösteren, ekran üzerinde gösteren uyarılar vardır. İçerisinde elektronik komponentlerin olduğu cihazların direnç ölçümünde dikkatli olun. Yüksek gerilim elektronik komponentlere zarar verebilir ve yanlış ölçüm değerleri okumanıza neden olabilir. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Örneğin bir motorun yalıtım direncini ölçerken motor duruyordur. Merkez kaç kuvvetleri yoktur. Titreşimler yoktur. Sargı telleri arasında elektromanyetik titreşimler yoktur. Motor çalışıyorken tüm bunlar oluşur ve bazen yalıtım direncini bu düşürür. Ama ölçümü duruyorken yaptığımız için biz bunu göremeyiz. Hassas ölçümlerde nem göz önüne alınması gereken bir faktördür. Ölçüm yaptığınız teçhizatın sıcaklığı ortam sıcaklığının altında ise çiğlenme yaşarsınız. Yani havadaki nem çiğlenerek su haline gelir ve teçhizatın üzerini kaplar. Bu iki şeye neden olur. Birincisi yalıtım üzerindeki çatlaklara girerek yalıtım direncini düşürür. Bir diğeri ise bağlantılarda anlatacağım yüzey sızıntı akımlarına neden olarak hatalı ölçüm almanıza neden olur. Bunun için mümkünse teçhizat üzerindeki nem buharlaştırılmalı veya silinmeli. Mümkün değilse durumu ve teçhizatın ortam sıcaklığı burada not alınmalı. Hani periyodik olarak bunları not alacağız ya bir yere. Bir sonraki ölçümde aynı şartlar sağlanmadığında eğer ölçülen değerler arasında fark görüldüğünde buradan bir yoruma gitmeye çalışırız. Yalıtım megerinin uçlarına bir bakalım. Üzerinde L, E ve G propları vardır. L ucu DC voltajın artı polaritesine bağlanır. E ve G ucu şase ucudur. Yalnız burada ikisi de şase ucu ama bir fark var. Ölçüm yapan devrenin bunlar öncesinde birleştirilirler ve ölçüm sadece E probe üzerine yapılır. L ucu line'dan, hattan, E örtten, topraktan, G ise guard korumadan geliyor. G ucu peki nerede kullanılır? G ucu sadece istediğimiz noktalar arasındaki sızıntı akımlarını ölçmek ve diğer sızıntı akımlarının ölçüm dışı bırakmak istediğimizde kullanırız. Örnek bağlantıları gördükçe bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Örneğin motor ve jeneratörlerde bobin gövde direncinin ölçümü. Bu ölçümde motor yıldız ya da üçgen bağlı olabilir. Meger'in L ucu sargılardan birine, E ucu motor gövdesine bağlanır. Tüm sargıların gövdeye karşı olan yalıtım direnci ölçülür. Tüm sargılar devrede olacağı için gövdeye karşı yalıtım direnci düşük çıkacaktır. Bu size yalıtım direnci değeri için bir fikir verebilir. Her sargının gövdeye karşı yalıtım direnci ölçmek için motor klemensindeki köprüler sökülerek 3 bobin içinde ölçüm tekrarlanır. Bu ölçüm daha doğru olacaktır. Şimdi gelelim burada G ucunun kullanılmasına. Özellikle motorunuz çok büyük kapasiteli bir motorsa, hacimli ise, çok büyük güçlü motorlarda, yani motor hacimli ise dediğim gibi küçük değerlerde de olsa ölçümü yanıltan sızıntı akımları ölçülmüş olur. Ölçüm yapılan bobinden diğer bobinlere ve onların üzerinden gövdeye sızıntı akımları geçer. Küçük bir değerde olsa bu yanıltır ama ölçümü. Bu akımların ölçüm dışı tutulması için ölçüm yapılmayan diğer bobinlerin uçları G probuna bağlanır. Bu sayede ölçümü yanıltan bu sızıntı akımları E probu üzerinde oluşan ölçüm devresinin dışında tutulmuş olur. Ölçülen değer ilgili bobinle gövde arasındaki yalıtım direncidir. Eğer siz bunu kullanmadığınızda G ucunu, bu bobinden sızıntı akımları diğer bobinlere, ondan diğer bobin ve gövdeye geçecektir. Bu da aslında sadece bu bobinle gövde arasındaki değil, bunların üzerinden de geçecek sızıntı akımlarının ölçülmesi demek. Onun için bu bobin uçlarını siz G'ye bağlayacak olursanız o sızıntı akımları buradan G'ye gider. Ama E probu üzerinden ölçüm yapan buradaki devre sadece bu sargıyla şasi arasındaki kaçak akımları algılar. Sızıntı akımlarını algılar, öyle söyleyeyim. Bobinler arası yalıtımın ölçüleceği zaman L ucu ölçüm yapılacak bobinlerden birine bağlanır. E ucu ölçüm yapılacak diğer bobine bağlanır. Bu işlem UV, UW ve W bobin çiftleri arasında tekrarlanır. Daha önce anlattığım, bahsettiğim ölçüme girmesi
etkilemesini istemediğim sızıntı akımlarının etkilememesi için boşta kalan bobin ya da bobinler gövde ile birleştirilip G ucuna bağlanarak ölçüm yapılabilir. Trafolarda bobin gövde direnç ölçüm şekline bakacak olursak, ölçüm yapılacak bobin L ucuna, trafo gövdesi E ucuna bağlanır. Ölçüm yapılmayan diğer bobin ya da bobinler, burada birebir gösterdim ama kademeli de olabilir, diğer bobinler G ucuna bağlanır ve her bir bobin için bu ölçüm tekrarlanır. Bobinler arası yalıtım direnci ölçümünde ölçüm yapılacak birinci bobin L ucuna, ikinci bobin E ucuna ve ölçüme dahil edilmeyecek varsa diğer bobinler trafo gövdesiyle birlikte G ucuna bağlanır. Bu ölçüm her bobin çifti için tekrarlanır. Gelelim kabloların ölçümüne. Kablonun dış yalıtkanla ölçümü. Onun şekline bakalım. Kablolarda iletken ve dış yalıtkan direnç ölçümünde ölçüm yapılacak. Çok damarlı iletkenlerde ölçüm yapılacak iletkene L ucu bağlanır. E ucu ise kablonun tava üzerinde çekiliyse kablo tavasına, yerde seriliyse içinde bulunduğu toprağa bağlanır. Varsa diğer iletkenler, bu iletkenlerin üzerinden geçecek sızıntı akımları ölçüm dışı bırakmak için bu iletkenler birleştirilerek G ucuna bağlanır. Ayrıca şöyle bir animasyonda göstereyim. Ayrıca özellikle kirli nemli kabloların dış yalıtım kılıfları üzerinden de sızıntı akımları geçerek ölçüm yapılan iletkeni bulabilir. Bu istenilmediği takdirde, bu değeri ölçüme katılması istenilmediği takdirde bu sızıntı akımlarını engellemek için kablonun dış yalıtkanına ya da bir iç yalıtkanının üzerine birkaç tur bakır sarılarak ucu G probuna yine bağlanabilir. Bu ölçüm kablonun her bir iletken için tekrarlanır. Tek damarlıysa zaten tek o iletken için yapacaksınız. Gelelim kablolarda iletkenler damarlar arası yalıtım direncinin ölçümüne. Bu ölçümde her damar çifti E ve L uçlarına bağlanır. Boşta kalan damar ya da damarlar ve dış yalıtkanın temas ettiği ortam birleştirilerek G ucuna bağlanır. Bu videoda yalıtım direncinin ölçümüne yönelik bilgiler verdim. Konuda biraz daha detay var ama videoyu uzatmak istemiyorum. Umarım bu sizin için yararlı olmuştur. İlk fırsatta bunun uygulama videosunu çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.